Türkiye'nin bir numaralı sprey deodorant markası Emotion, aşk ve gözyaşını sunar. Sen ne söyleyecektin? Ben... Bir şey söyleyecektin ya. Söylesene. Yani böyle olur mu ya? Bir insana bir anda 3 ay ömrün kalmış tanısı mı konur? Adam yanılıyor olamaz mı? Salih Bey Türkiye'deki en iyi profesörlerden biri. Biliyorsun sağlığıma her zaman dikkat ettim. Düzenli sporumu yapıyorum. Beslenme rutinlerim dışına çıkmıyorum. Sen beni hiç abur cubur yerken ya da fast food yerken gördün mü? Hayır. Göremezsin çünkü yemedim. Hayatımda gazlı içecek içmedim ben. Ağzıma alkol sürmem. Tamam bazen özel üretim içkilerden sadece bir kadeh. O da olur yani. Ben bunları keyfimden mi yaptım? Bu kadar insan varken kendine dikkat etmeyen, yediğini içtiğini farkında olmayan... Bu hastalık niye gelip beni buldu? Hadi diyelim buldu. Alt tarafı bir tümör. Millet yapay zekayla neler yapıyor? Benim tümörüm mü anlamıyor? Komik değil mi? Tamam bir sakin ol. Bak ne kadar iyi olursa olsun bu konu bir kişiye itimat edebileceğimiz bir konu değil. Yarın beraber gidelim hastaneye. Ben de bir konuşayım şu profesörle. Sen şimdi yat, bir uyumaya çalış, bir dinlen. Bu gece yanında kalmamı ister misin? Bu gece ölürsem yalnız olmayayım diye mi? Senin elinde bir kağıt vardı odaya girdiğinde. Ne kağıdı ya? Odaya girdiğinde elinde bir kağıt vardı. Neydi? Ha, önemli bir şey değil. Sen şimdi yat, dinlen, ben çıkayım. İyi geceler. Sana da. Gerçekten 3 ay ömrüm kalmış. Öyle diyor. Bunun kaderin ters köşesine bakar mısın ya? Sen ne yaptın peki? Sarıldım. Veda babında mı? Yok be kardeşim. Yani öyle ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemedim ki. Aklıma ilk gelen şeyi yaptım, gittim sarıldım. Elimde boşanma protokolüyle hem de. Zamanlama çok manidar yani. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum Furkan, kafam allak bullak ya. Bir çıkmazdan diğerine sürüklendim resmen. Sıkma canını ya. Yani senlikte bir şey yok yani. Tamam üzülüyoruz Meyra'ya ama... her şerde bir hayır var diyeceğiz. Öyle diyeceğiz. Çok merak ediyorum ya Furkan. Böyle bir durumdan nasıl bir hayır olabilir? Bana söyler misin? İhtiyacım var da. Kardeşim sen hiçbir sorun olmadan boşanmayı istemiyor muydun? Meyra'nın talihsizliği senin mucizen oldu kardeşim. Başlarım lan böyle mucizeye. Ben Mera ölsün mü istiyorum? Ben boşanmak istiyordum sadece. Ya bana bak acaba Meyra senin boşanmak istediğini öğrendi de numara mı yapıyor?
Meyra. Daha ölmedim. Merak etme. Yok ya. Sen uyumazsın ya bu saate kadar normalde. Gece uyuyamadım. Hadi sen de hazırlan istersen bir kahvaltı yapalım. Hastaneye gidelim. Hadi kahvaltını yapsana, hastaneye geç kalacağız. Meyra. Bir şeyler yesen keşke, ne güzel olur. Ne kadar büyük bir masa ya bu. 8 kişilik işte. Biz niye 8 kişilik masa almışız? Ne gereği var? Şöyle yapalım. Yumurta yesene. Teşekkürler. Yemen lazım, evet. Ceviz de ye, bak. Ye ye. Zeytinyağı isteyeyim mi? Avokadonun üstüne gezdirsin. Çok güzel olur, yakışır yani. Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Oyalanmadan çıksak mı? Doktorunla konuşmak istiyorum bir an evvel. Bir şeyler yesen öyle çıksak. Hasta olduğumu kimse bilmeyecek Selim. Sadece sana söyledim. Tek bir kişiden bile duyarsam senden bilirim. Ailen dahil. Kimseye söylemeyeceksin. Sonsuza kadar saklamayacaksın ama bunu. Elimden geldiğince evet. Ya kendi ailene söylersin ama herhalde. Daha neler. En başta onlar öğrenmemeli. Niye? Nasıl davranacaklarını o kadar iyi biliyorum ki. Bir de üşenmeden sen bunu hazırlattın mı? İnanamıyorum ya sana. Sana inanamıyorum. Ben bunu asla imzalamam. Ne? Tuttuğumuz şeye bak. Hazırlanmaya gidiyorum ben. Eğer bu vasiyetnameyi imzalamazsan ne deden, ne baban, ne de ben evlenmene izin vermeyeceğiz. Ya siz ne yapıyorsunuz böyle oturup benim potansiyel ölümümü mü konuşuyorsunuz? Allah korusun. Bu sadece bir tedbir. Sonuçta ne Selim'i ne de ailesini çok iyi tanımıyoruz. Ekonomik durumları da ortada. Ne demek istiyorsun sen? Selim'in benim paramda gözü yok. Sen gerçekten beni sevebileceğine hiç inanmıyorsun değil mi? Hatta sen birinin beni sevebileceğine hiç inanmıyorsun değil mi? Tamam. O zaman imzalamaman için bir sebep de yok. Değil mi? Yine söylüyorum, eğer bu vasiyetnameyi imzalamazsan birazdan yemeğe geldiklerinde ailesine rızamız olmadığını ve düğünü iptal etmek zorunda kalacağımızı söyleyeceğim.
Ama ben ölmeden bana ait olan her şeyde hak iddia etmeye başlarlar. Bunun olmasına izin veremem. Bu niye bu kadar önemli ki senin için? Çünkü benden sonra eğer birine bir şey kalacaksa buna ben kendim karar veririm. Hep öyle yaptım. Eşim Selin Keskin'e vefatımdan sonra geçerli olmak üzere şu anda sahip olduğum ve ileride edinebileceğim tüm mal varlığımın tamamını bırakıyorum. Kendisine bu vasiyette her türlü tasarruf hakkını tanımaktayım. Tamamdır, onaylıyorum. Karar benim olmalı yani. Hem dedemi duydun. Hedefime ulaşırsam AVM benim olacak. Sırf doktorun biri bana 3-5 ay ömrün kaldı dedi diye bu fırsatı tepecek değilim. Hele ki bu kadar yaklaşmışken. Yıllardır aralıksız çalışıyorum. Bir gün bile şikayet etmedim. Yorgunum bile demedim, hasta bile olmadım. Olmamıştım yani. Haksızlık. Başıma gelen bu haksızlığı biri öğrensin istemiyorum. Kimse bana acıyamaz. Kimseyi sevindiremem, güçsüz görünemem. Anladın mı? Bunları düşünme sen Meyra. Bütün bunların olmasına ölürüm de izin vermem Selim. Sene olmuş 2025. Yani böyle bir devirde öylece 3 ay ömrüm kaldı ve yapacağımız bir şey yok mu diyorsunuz gerçekten? Selim Bey, anlattım size. Evet anlattınız, anlıyorum da. Ama bu yeni nesil tedavilerle alakalı her gün başka bir haber çıkıyor. Yani nasıl oluyor da bu meseleyi çözemiyorlar? Ben bunu anlayamıyorum. Yok işte Selim. Geç kalındı diyor, duydun. Daha ne kadar aynı şeyi konuşacağız? Gidelim. Benim sormak istediklerim henüz bitmedi. Bir sorayım öyle çıkarız, tamam? İyi sen sor. Ben çıkıyorum. Salih Bey, bu 3 ay meselesi kesin bir tanı mı? Bu öngörülen sadece yaklaşık bir zaman. 2 ayda olabilir, 4 ayda. Kesin bir şey söylemek çok zor. Stres semptomları tetikleyecek ve bağışıklığı düşürecek parametrelerin başında geliyor ne yazık ki. Cahilliğime verin ne olur. 3 ay sonra öleceği söylenen bir kişi nasıl stres yapmayacak? Haklısınız, çok zor bir durum. Bu gibi durumlarda işin en zor kısmı eşlere düşer genellikle. Hastanın psikolojisi, hastalığın fiziksel seyrini değiştirebilir Selim Bey. Var olan sürenin azalıp kısalması ya da acısız mı yoksa sancılı mı geçeceği bile hastanın ruh haline bağlı olarak değişebilir. Nasıl yani? Eşinizin stresten uzak durmasını ve geride kalan son günlerini desteğinizle iyi ve mutlu geçirmesini sağlamalısınız. Sevilmeye, sevildiğini hissetmeye ihtiyacı var. Gidelim mi? Neredeyse 3 yıl olacak ama dün evlenmişiz gibi geliyor. Yani aslında bizim evliliğimiz de diğer mutlu evlilikler gibi. Sinem 20 dakika sonra saçı yıka. Akşamları evde beraber vakit geçirmek. Yani gece gündüz beraber olmak. Bu çok çok harika. Harika. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra mesajın... Abi dışarı gel konuşacağız. Ne konuşacağız? Bir evlilik nasıl kurtarılır onu konuşacağız. Babamın Meyra'ya gitmesi şart. Sen ne zaman bir işi becereceksin Harun'a? Dede, ben nereden bileyim Dubai çikolatasını Dubai'den istediklerini dede. Ne? Ne çikolatası? Ne diyorsun be? Vallahi her şey bitti. Bitti. Türk mal çikolataları yolladık. Türkiye'de üretilen Dubai çikolatası olmaz dediler. Zaten popülerliği kalmadı dediler. Bitti. Puh sana. O işi de batırdın ha.
Başka bir şey de mi var? Ben adam aynı vergiyi 2 kez ödeyecek kadar aptal diye öfkeleniyorum. Orada milyonluk iş gitmiş, haberim yok. Vergi mi? Vergi ya. Sen daha ayakta uyu. Selim'in ekibi duruma uyanmış da düzeltme talebinde bulunacaklar. Selim olmasa ruhumuz duymadan o 1 milyon da uçup gidecekti. Senin şu muhasebeci, karının kuzeni değil mi? Hemen kova onu. Ama dede yani... Bana bak, sen ne zaman başladığın bir işi bitireceksin ha? Hedef tutturacaksın da inşaat şirketinin başına geçeceksin ha? Aslan olacaksın. Ne aslanı be? Senden olsa ancak sazan olur. Hiç mi ablanı çekmedin? Hümeyra'dan hiç mi bir şey öğrenemedin? Aklı olan bakarak da bir şeyler öğrenir be. Bundan sonra kendi başına hiçbir işe kalkışmayacaksın. Yok öyle yeni girişim. Anladın mı? Anladın mı diyorum sana? Konuşsana. Dilini mi yuttun? Ağzını kullan. Nefes alamıyorum dedim. Ne yapıyorsun? Kalksana. Fuat! Çabuk doktor çağır. Ne oldu? Şunu doğru düzgün anlatın bana. Stresten olmuş. Gerginlikten ve stresten uzak durması gerekiyormuş. Öyle dedi doktor. Neye stres oldun yavrum? Ha? Kim gerdi seni? Doğrucu Davut eniştem anne. Ya her halkı karıştırıp ispiyonlaması olmaz. Üf, bir de başımıza denetçi çıktı ya. Yandım ben. Bari bu işe burnunu sokmasaydı dedemin ne güzel haberi olmayacaktı hiçbir şeyden. Neyden haberi olmayacaktı? Doğru düzgün bir anlatır mısın şunu? Ben dedem Dubai çikolatası işinin battığını öğrendi zannettim. Meğersem abuk subuk bir vergi olayı yüzündenmiş. Battı mı o iş? Ha. Olur öyle. Tamam boş ver. İş bu. Sıkma canını. İş bu. İş bu. Bu vergi meselesi ne peki? Ben çok özür dilerim anneciğim. Benim kuzenimin bir hatası yüzünden oldu. Aynı vergiyi 2 kez yatırmış. Onun suçu yani. Saçmalama aşkım. Yavrum bir dur. Hey. Senin üzüleceğin hiçbir şey yok tamam mı? Kaderin de öyle. Sadece ufacık bir hata yaptı. Herkes hata yapar. Hem 1 milyondan da bir şey olmaz. 1 milyon mu? Evet. Bunca tantana 1 milyon yüzünden miydi? Selim nerede? Hoş geldiniz. Toplantıda görüşürüz o zaman. Ne yapıyorsun sen burada? Selim nerede? Odasında değildi. Telefon da kapalı. Sorun ne? Sorun ne dedim. Sorun Selim'in işgüzarlığı. Nasıl yönetim kuruluna girdiği belli oldu. Meseleyi dedene duyurmadan halledebilecekken altı üstü 1 milyon için yaygara koparmış. Harun ne kadar üzüldü. Hani ne var yani 2 kere vergi ödediyse? Selim hep böyle taraf mı tutacak? Ne tarafı, ne yaygarası. Başkasından öğrenmiştir dedem, Selim söylemez. Tabii. Hele ki Harun'la konuşmadan asla böyle bir şey yapmaz. Selim söylemez. Doğru. Tabii canım söylemez. Belki de senin işindir bu. Hı? Benim böyle entrikalarla uğraşacak vaktim yok. Benim uğraşmam gereken çok daha büyük ve ciddi bir mesele var. Kardeşin bunun panik atak geçirme. Ah gözünün nuru. Sen şimdi onun için nasıl korkmuşsundur. Çok geçmiş olsun ikinize de. Ama anne, benim uğraşmam gereken büyük ve çok ciddi bir mesele var diyorum. Hiç mi merak etmiyorsun? Sen zaten hep büyük ve ciddi meselelerle uğraşıyorsun.
Bu konuda idmanlısın da halledersin. Kardeşim panik atak geçirdi diyorum. Sağlık bu. Başka bir şeye benzemez. Ayrıca deden ne kadar kızdı Harun'a. Haberin var mı senin? Ben kendim hallederim. O senin biricik oğlun ve onun dokunulmazlığı var tabii. Doğru. Selim bu yaptığın hesabını verecek Meyra. Selim söylemedi diyorum. Sen anlamıyor musun? Tamam. Söylemedi. Ben bunu bir de onun ağzından duyayım. Kışkırtma beni. Beni kışkırtma. Selim'e tek laf etmeyeceksin. Yoksa Ne yoksa? Ne yoksa söyle. Ne olur yoksa? o biricik oğluna kalan ömrüm boyunca panik atak geçirtecek şeyler yaşatırım. İlgilendiğim meseleler ne kadar büyük ve ciddi olursa olsun, İnan buna vakit ayırırım. Peki ben buna izin verir miyim? Hı? İşte o noktada sen bile beni durduramazsın. Öyle mi? Hadi bakalım. Hodri meydan. Hoş geldiniz Sema Hanım. Hoş bulduk Nurhancığım. Meyra Hanım ve Selim Bey evde yoklar ama. Yok onlara gelmedim zaten. Zuhal'e geldim. Geçerken sana da şunu bırakayım dedim. Yeni gelen cilt bakım ürünlerimiz çok güzel bir ürün Nurhancığım. Hemen kullan, cildin ay gibi parlayacak. Ay çok sağ olun. Hani hem bana burada iş ayarladınız hem böyle iyilikler yapıyorsunuz. Canım benim ne demek, güle güle kullan. Seni de merak ediyorum, nasılsın, iyi misin? Yani bu bir önceki çalıştığın evdekiler gibi böyle Selim'le Meyra da kavga gürültü çıkarıp senin huzurunu kaçırmıyorlardır inşallah. Yok, hiç sesleri çıkmıyor maşallah. Yani hiçbir hırgürlerine denk gelmedim bugüne kadar Allah için. İyi yani araları, öyle mi? Ay, maşallah aralarından su sızmıyor. Ceviz yesene. Mis gibi. Hele bu sabah görseydiniz, yani Selim Bey karısının üzerine bir titriyor. Zeytinyağı isteyelim, üstüne gezdirsin avokado. Güzel olur. Yok ben iyiyim sağ ol. Tamam. Keyifleri pek bir yerinde. Emin misin Nurhancığım? Evet. Ay, izninizle ben artık işime döneyim mi Sema Hanım? Tabii tabii. Çok teşekkür ederim tekrar. Ne demek, güle güle kullan. Görüşürüz. Sağ olun. Selim'in vasiyetnameyi öğrenmesi pek bir işe yaramamış gibi görünüyor. Hala araları iyiymiş. Yok sen hiç merak etme. Söylediğim gibi öyle ya da böyle bu evlilik bitecek. Bu evlilik bitemez. Haklısın. Da nasıl engel olacağız ki boşanmalarına? Görmüyor musun Selim ne kadar kararlı? İşte abicim, acaba gerçekten kararlı mı? Yoksa bir anlık gaflette hayatını mı mahvediyor bilmiyoruz ki. Ya aklım almıyor ya. Bir insan herkesin özendiği bir hayat yaşarken nasıl bu kadar mutsuz olabilir? Şeytan diyor karışma. Boşansın görsün günü. Vallahi bak. Eda. Diyelim ki boşandılar. Sence Meyra binayı yerimizden alır mı? Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Beni boşayan kocamın donuna kadar alırım ben. Alır. Yani ailesine koskoca binayı bırakır mı zannediyorsun? Ay diyelim bıraktı. Bu Selim var ya bu Selim. Alır binayı geri götürür kendi elleriyle teslim eder Meyra'ya. Al canım buyur biz bunu istemiyoruz diye. Teslim eder. Doğru elleriyle teslim eder. Eder. Hadi sen yine eski günlerdeki gibi kuaför Gülizar'ın yanında çalışırsın. Salon kapanırsa ben ne yapacağım? Hiçbir şey bilmiyorum Eda. Bak laflara bak. Ya Gülizar'ın yanında niye çalışıyormuşum abi? Saçma sapan konuşma ya. Hayallerim var benim. Aksi vadede kuaför açacağım kendime ben. Sosyeteye tasarım saçlar yapmak istiyorum. Gülizar'ın yanında çalışmış. Neyse ki ben senin gibi oturup karalar bağlamak yerine bazı planlar yapıyorum abiciğim. Ya Eda ne planı yapacaksın Allah'ını seversen ya? Selim'e plan işler mi? Abiciğim unuttuğum bir şey var. Bu evlilik sadece Selim'in evliliği değil. Meyra'nın da evliliği. Ne yapacaksın? Milana Türkiye pazarına resmi olarak girişini yaptı. Valors Otel'deki butik mağazasının lansmanı da yarın yapılacak.
Ama ana mağazalarını İstanbul'da bir AVM'ye açmak istediklerini biliyoruz. Kıyasaya bir rekabet olacak. Biz alacağız. Ön şartnameyi inceledik. Konuşulması gereken önemli koşullar var. Bir tanesi bu renovasyon masrafını girecekleri AVM'nin karşılamasını bekliyorlar. Bence bir sorun yok orada. Bunlar moda dünyasının en prestijli isimlerinden biri değil mi? Onun getirisi masrafını karşılar. Evet zaten fizibilite raporları da bunu söylüyor. Bizim takıldığımız ki en önemli madde bu minimum kiralama. Meyra, iyi misin? Ha? İyi misin? İyiyim. Ali şey yap, revire git, çabuk doktor çağır hadi. Gerek yok, iyiyim. Sadece boğazıma su kaçtı. Emin misin? Kızım. Tamam bir problem yoksa toplantıya dönebilirsin o zaman. Tabii. Evet, aynen öyle. Ne diyorduk? Belgeler, fizibilite raporları. Çok da fazla madde var şimdi kafanızı şişirmeyeyim. Bir bakalım üzerine konuşalım itirazımız varsa da. Oğlum sen bundan şirkette kedi köpek gibiler deyince ben dertlendim ama tasalanacak bir şey yokmuş. Onda öylelerdi baba, bilmiyorum. Yani sürekli didişip duruyorlardı. Vallahi ilk günkü gibiler. Maşallah demek lazım ama ne iyi olsunlardı. Ay Zuhal'cığım Milano'nun İstanbul'da mağaza açması çok iyi olacak. O sendeki çantasına bayılıyorum. Tam bir klasik. İtalya'dan almışsın onu değil mi? Hatırlamıyorum hayatım. Öyledir herhalde. Ben de istiyorum aslında öyle bir model ama beni aşar tabii biraz. Yok, bakarız senin için de bir tane. Ya hafta sonu şu butik mağazalarına mı gitsek acaba? Hafta sonu av köşküne gidiyoruz hayatım. Aa, Aksellerin klasik av zamanı geldi ha. Vay be. Benim rahmetli ne severdi avda sizinle olmayı. Çetin amcam hep ona yaktırırdı mangalı. Ben de salataları yapardım. Metin'i özlediğim gibi oraları da biraz özledim galiba. Sema ne diyeceğim? Hafta sonu işin yoksa gelsene sen de. Değişiklik olur senin için. Hem özlemişsin. Ay yok hayatım ya siz ailecek gidin. Ben hiç çıkıntılık yapmayayım. Hayatım yapma sen de ailedensin. Çetin babam çok sevinir. Sen onun yeğeninin emanetisin. Hem ben de sıkılmam. Laflarız arada. Hı? İyi madem. Güzel. Akşam Selim Meyra yemeğe gelecekti. Ben bir mutfağa geçip hazırlıkları kontrol edeyim. Tabii bak sen hayatım. Dediğini yaptım kendimi hava davet ettirdim. Güzel. Dikkatli ol sorun çıkmasın. O iş bende merak etme hiçbir sorun çıkmayacak. Planımız tıkır tıkır işleyecek. Efendim hala? Dediklerini düşündüm. Yakışıklı damat. Birilerinin seni ciddiye alması için senin biraz durulman lazım. Yani şimdi bir işine gücüne bak. Kimseyle kavga etme. Seni ciddiye alacakları, dinleyecekleri, duyacakları şekilde daha aklı başında davran. Peki sence o zaman görür mü babam o engerek yılanının gerçek yüzünü? Eğer iddia ettiğin gibiyse yani gerçekten öyle bir kadınsa muhakkak görecektir. Sen gerçekten haklıydın. Dediklerini yapacağım. Ne yapacaksın? Sen de herkesle birlikte göreceksin. Merak etme. Yalnız benimle konuşmadın, benden haber almadın. Tamam mı? Yine ne oluyor hala? Hadi öptüm seni. Tatlım benim. Av köşküne gidiyoruz. Ava giden avlansın bakalım.
Toplantıda konuştuğumuz sözleşmeleri getirdim. Üşümüşsünüz. Bu oda niye böyle buz gibi ya? Bakayım. Yok, ellerin hakikaten nasıl üşümüş. Sen hasta olacaksın, dikkat eder misin biraz? Gerisini ben kontrol ederim. Sen çıkabilirsin. Vallahi buzuydu. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum? Durumu dramatik hale getiriyorsun. Ne dedim ben sana? Kimse bilmeyecek. Ama sen öyle bir davranıyorsun ki insanları şüphelendirmek mi istiyorsun? Ya biraz dikkat etmen lazım Meyra, bağışıklığın için. O zamana kadar dikkat ettiğinde ne oldu Selim? Ne değişecek? Neyse, akşam aile yemeği varmış. Niye? Bilmiyorum, kendin sorarsın. Umarım orada da böyle davranmazsın. Neden açmıyorsun? Abim ya. Tamam. Neden açmıyorsun? Açacağım. Niye açmayayım? Efendim abi. Oğlum sen neden telefonları açmıyorsun sabahtan beri? Eda aradı, ben aradım. Toplantıdaydım, dinliyorum. Bu sefer sen anlatacaksın, ben dinleyeceğim. Aç, ben de dinleyeceğim. Bir dur, ne olur bir dur ya. Oğlum meraktan öldük lan burada. Söyledin mi Meyra'ya boşanacağınızı? Hı? Ne dedi? Kesin mi lan kararınız? İyiyim abi, sen nasılsın? Biz senin yüzünden hiç iyi değiliz canımın içi. Söylemiş. Allah iyilik versin. Oğlum sen ne saçma sapan konuşuyorsun benimle ya. Söyledin mi Meyra'ya, söylemedin mi? Onu söyleyeceksin ya. Söylerim tabii. Sen de annemlere çok selam söyle. Şimdi şeydeyim, şirketteyim. Kapatmam lazım. Sonra konuşalım, olur mu? Alo. Hadi hoşça kal, bay bay. Ne? Kapattı mı? Kesin söylemiş Eda. Çok selam söylüyorlar sana. Eve geçeceğim ben. İstersen beraber çıkalım. Selim Bey kendi iradesiyle Meyra Hanım'ın odasına geldi. İnanabiliyor musun? Ya ben götürürüm dedim sözleşmeleri. Yok dedi. Ben götüreceğim. Ya epeydir böyle görmemiştim onları. Ne diyorsun? Buzları erittiler mi sence? Dünya tersine döndüyse evet. Neymiş efendim? Dayanamıyormuş. Mutlu değilmiş. Hadi canım oradan. İzledik işte röportajı. Mutsuz adam öyle mi konuşur? Emin, ya Allah aşkına sen yapma bari. Ya zaten bunlar sürekli birbirlerini gaza getirip duruyorlar. Ay anne, asıl sen yapma. Ya babam muhtar adayı. Seçmenin gözündeki itibarı söz konusu yani. Ne? Kimin? Benim mi itibarım? Evet. Tabii ki babiş. Ne bileyim kızım. İşin aslını astarını öğrenemedik ki. Bilsek ona göre davranırdık. Ya bu Selim var ya, dünyaya geldi geleli böyle ketumdu. Bebekken açken bile ağlamazdı. Halini anlayana aşk olsun. Tam olarak onu söylüyorum işte babiş. Madem Selim ketum birisi, o zaman birinin gidip belki Meyra ile konuşması lazım. Hani böyle yaşı büyük biri. Sözünü dinleyeceği, saygı duyacağı. Doğru. Doğru. Babası gibi gördüğü birinin konuşması bence çok şık olur. Kimin? Seni diyor babacığım, seni. Ay saçmalamayın hadi. Yo Menekşem. Orada dur. Ne malum? Belki kız boşanmak istemiyor. Belki bizimki kendi kendine kaşınıyor. Ben ailenin büyüğü olarak güzel gelinimle konuşacağım. Kimse kimseyle konuşmayacak Emin.
Ya bu çocuk buraya geldi ne dedi? Ben mutsuzum demedi mi? Tamam bitti. Konu kapandı tamam. Meyra için de hayırlısı olur. Çocuklar hiç kimse mutsuz olduğu bir evliliğin içinde kalmayı hak etmez. Tamam? Karışmayacaksınız. Tamam mı? Sakın. Ben şu pilavı koyayım. Mete gelecek birazdan. Hadi sen de kalk bana yardım et. Yürü. Çetin dedem neden inmedi yemeğe baba? Yeliz'i üzüldü o. Odasından çıkmadı. Ay neyse konu ben değilim. Halam yine mi olay çıkarmış? Kaldığı otelde yok. Telefonu da kapalı. Nerede, ne yapıyor bilmiyoruz. Yani o yine dikkat çekmeye çalışıyordur ama... işte baba o takıldı biraz. Ailede herkes star. O da ilginin üstünde olmasını seviyor. Kız halaya demişler. Azizciğim halanız da mı böyleydi sizin? Hı? Yok ya bizim ailede Yeliz gibisi yok da. Çıkar o bir yerden. Yer demişken Meyra, Bodrum'da bana ait olan arsa var ya, oraya yaptırdığın AVM. O projeyi durdurmazsan sana dava açmam gerekecekmiş. Tamam. Ne davası? İyi de izin vermiştin. Bodrum'un en iyi noktalarından birinde o arsa. Harun orayı otel olarak değerlendirebilir diyor. O arsanın otel için çok küçük olduğuna karar vermiştik en son. Fikrim değişti. Çok şık ve lüks bir butik otel yapılabilir oraya pekala. Bir de evlatlarımın arasında haksızlık yapıyormuşum gibi hissettim. Bu beni çok rahatsız etti. Harun hakkı yensin istemiyorum. Hem de Deniz savaşların bir tarafın diğerinin hakkını yediği zaman ortaya çıktığını söylemez miydi? Hı? Ve sözünden döndüğünde. Bir şey soracağım sana. Peki bütün bu haklar şimdi mi? Proje bitmek üzereyken mi aklına geldi? Ya ben bitirmezsem, durdurmazsam bana gerçekten dava mı açacaksın sen? Aynen öyle. Çünkü AVM daha açılmadı. Zuhal. Hayatım, lütfen sen karışma. Arsa bana ait değil mi? Nasıl değerlendireceğim konusunda ben karar verebilir miyim lütfen? Tamam sat o zaman bana arsayı. Arsam satılık değil, üzgünüm. Ne yapacağım ben peki? Şimdi yıkayayım mı ben binayı? Ha? Onca zaman emeğine. Sırf daha yapılacağı bile kesinleşmeyen butik bir otel için. Kızım belli ki annen sana kızmış. Aranızdaki konu neyse o hallolunca fikrini değiştirir. Dava mava olmayacak. Şirket işleri sizin oyuncağınız değil. Benim niyetim de oyun oynamak değil. O sadece başkalarının işi. Ben sadece karşılık veriyorum. Senin hodri meydan dediğin bu muydu? Ne sanıyorsun? Ben şimdi korkup geri mi adım atacağım? Aç davanı. Aç davanı umurumda değil. Davalık olalım biz. Zaten hep senin bu dik başlılığın yüzünden başımıza gelmiş. Müsaade ederseniz. Meyra teklifini iletsin Zuhal Hanım. Belki arsayı satıp satmamakla alakalı kararınız değişebilir. Selimciğim, hayırdır? Sen... Farkındaysan cümlem daha bitmedi. Ayrıca isterse 3 katını teklif etsin, kararım değişmeyecek. O zaman belli ki davalık olacağız. Siz de çok iyi bilirsiniz ki bugüne kadar hiçbir konunun mahkemeye taşınmasından çekinmedim. Karşı tarafın elinin ne kadar güçlü olduğu da beni hiç ilgilendirmiyor. Aklıma ne geldi? Selimciğim, benim vekaletim sendeydi değil mi? Yani bu projede beni temsilen senin imzan bulunuyor. Evet.
Dolayısıyla benim vekaletimi kötüye kullanmış olmuyor musun? Eğer bunu iddia ederseniz evet. Ama bu iddianız muhakkak basına da yansıyacaktır. Bu da sadece rezil olmanız, yani rezil olmamız anlamına gelmiyor. Aynı zamanda borsadaki bütün hisselerimizin de olumsuz etkileneceği anlamını taşıyor. Ki benim bu durumu Çetin Dede ile paylaşmam gerekecek. Tabii ki. Tabii ki paylaşman gerekecek. Zaten her şeyi paylaşmıyor musun? Hı? Sen zahmet etme, ben kendim söylerim. Meyra bugün biraz yorgun. Biz eve geçelim izninizle. Hadi gel. Hadi geçin siz sofraya da ben şu turşuyu getireyim. Aynen, hadi geçin sofraya. Baba. Meyra ile konuşman şart. Eda, anneni duymadın mı kızım? Ha? Kusura bakma. Ben güzel karımla aramı bozamam. Ya baba, sen zaten İstanbul'a toptancıya gitmeyecek misin? Gitmişken gelinle de uğradın. Olay bu kadar. Saçmalama. Annen var ya beni parçalar. Ben Meyra'ya falan uğrayamam. Ya diyorum ki arasak mı acaba? Ya baba olur mu öyle şey? Bu kadar hassas bir konu telefonda konuşulacak bir konu mu? Yani yüz yüze konuşulması lazım, aranmaz. Evet baba. Eda doğru söylüyor. Böyle şeyler yüz yüze konuşulur. Hazır İstanbul'a gitmişsin. Git Meyra'nın yanına. Canım gelinim, canımın içi kızım. Ben de senin baban sayılırım. Beni dinle, yuvanı yıkma. Boşanmayın de. Mis gibi olmaz mı ya? Ki yalan değil. Yalan değil. Yani babası sayılır bile fazla. Bence babasısın. Direkt babasısın. Ve ne kadar hoşuna gider var ya sen böyle bir şey söylersen bence çok şık olur babiş. Hadi be baba. Kırma bizi be. Yoksa zaten yandı gülüm keten elma. Baba ne olursun, ne olursun. Hadi geçmemişsiniz hala sofraya. Evet söylüyorum da işte ben de acıktım anne aynı şekilde. Babamı kaldıramıyoruz ki yerinden. O kadar kilo aldı ki kalkamıyor. Sen ailen öğrensin istemiyordun hani. Öyle gerginlik ki masada. Belin titriyordu ya. Böyle yaparsan nasıl saklayacaksın? Evet haklısın, tuhaf davranma. Peki ya sana ne demeli? Anneme çıkıştın. Sözünü kesip bana destek oldun. Ayrıca bana sevgiyle baktın. Sen insanları kuşkulandırıyorsun. Bu zamana kadar nasıl davrandıysan bana öyle davran. Soğuk ve mesafeli. Ama teşekkür ederim. Furkan, hoş geldin. Meyra, hoş buldum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Geç lütfen. Geçeyim. Nasılsın? İyiyim. Sen? İyiyim vallahi. Nasıl olayım? Vallahi bir seni göreyim istedim. Neden? Neden? Furkan. Furkan ne haber? İyi, sen nasılsın? Bir dava aldı da Furkan bugün. Sabah konuştuk, akşam dedik üzerinden bir geçeriz beraber. O da dedi, hiç dedi gelmiyorum ne zamandır size, Meyra'yı da görmedim dedi. Dedim Allah Furkan, istediği zaman gel. Ev orada duruyor. Doğru zaman bu zamanmış demek ki. Geldi. Değil mi? Geldim. Aynen. Hadi biz şey yapalım, bahçeye geçelim. Biz evet bahçeye geçelim. Hadi bakalım. Hadi kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Sağ ol. Selim Bey ben size bir şey hazırlayayım mı? Hiç gerek yok. Sen yatabilirsin istersen. Gel. Teşekkür ederim. Evet.
Ne haber vermeden geliyorsunuz oğlum? Ya ne demek niye haber vermeden geliyorsun oğlum ben? Ya 40 yılın bir başı gelmişim ben. İnsanlık yapayım diyorum. Kıza ben geçmiş olsun çikolatası almışım. Ya benim lafı ağzıma tıkıyorsun orada ya. Ay senin lafına. Geçmiş olsun yok. Hastalık da yok, unut. Tamam? Nasıl yok? Yemin et. Oğlum ben sana dedim. O numara yapıyordu dedim. Saçmalama. Bu da her yerden birileri çıkıyor. Mayın tarlası gibi burası. Kız hastalığının öğrenilmesini istemiyor. Sana söylediğimi bile bilmemesi lazım. Anladın mı? Tamam anladım. Ben hiç rahat edemedim burada be. Gel şöyle geçelim. Nereye? Gel abi. Üç ay ömrüm kalmış dedi ama... Ben doktora gidene kadar ben olayın ciddiyetini hiç anlayamamışım gerçekten. Doktor da çok ümitsiz konuştu. Ne dedi tam olarak? Nadir görülen bir tümörmüş. Yayılmış, alınamıyormuş. Yapma ya. Yani açık açık son günleri olduğunu söyledi. Stresten uzak durması gerekiyor, mutlu olması gerekiyor dedi. Bir de en büyük görev eşlere düşüyormuş. Yani eşi olarak ona desteğimi, sevgimi hissettirmem gerekiyormuş. Öyle dedi yani. O zaman boşanma işi iptal. Aynen. Ya bu şartlarda bırak boşanmayı, boşanmayı istediğimi söylemem bile Meyra'yı öldürebilir. Yani bundan hala stres mi olur? Aksine benim tam olarak doktorun söylediklerini yapmam lazım. Onu mutlu etmem lazım yani. Vallahi kardeşim ben şeytanın avukatlığını yapmak istemiyorum ama dayanamıyorum. Ya oğlum bak bu böyle insanların içinde mutlu çift taklidi yapmaya benzemiyor. Oğlum sen bir kere dürüst herifin tekisin ya. Sen yani yalan söylesen senin yüzünden okunur. Sen içinden gelmeyen bir şeyi yapamazsın ki Selim. Doğru mu? Doğru da abi diyorum ya mecburum yani ne yapayım? Yani ben birkaç ay onu mutlu etmek için seviyormuş gibi yaparsam ölmem. Kız gerçekten ölüyor Furkan. Ben tamam bir takım problemlerimiz var ama bir insanın ölümüne de kayıtsız kalamam yani böyle bir şey olur mu? Belki iyileşir be. Ha? Bir mucize olur da iyileşirse ki inşallah iyileşir. Boşanırız zaten. İyileşmezse ne yapacaksın? İyileşmezse Allah korusun. Ben elimden geleni yapmış olacağım. Ne bileyim ondan sonra da bakarım hayatıma herhalde Furkan bilmiyorum. Vallahi iyi diyorsun, hoş diyorsun da yani bu süreç sandığından uzun sürerse o zaman ne yapacağım? Onu düşündün mü? Yürüyeceğim ben biraz. Ne güzel kaydı yıldız gördün mü Aziz? Meyra'ya hamileyken rüyamda yıldız kaydını görmüştüm. İçime doğdu, kızımız olacak deyince inanmıştım. Adını da Yıldız koyacaktık. Babam Hümeyra dedi. Hatırladın mı? Hatırlamıyorum hayatım. Gerçi Hümeyra da yakıştı ona. Kusursuz güzellik. Ya ilk zamanlar babam biraz laf etti ama ben Meyra demeyi tercih ettim. Meyra. Parlak ışık. Yıldız gibi. Senin yıldız. Akşam akşam isim anlamlarından mı söz edeceğiz Aziz'ciğim lütfen? Rica ediyorum. Ya niye böyle yapıyorsun karıcığım ya? Ne yaptım? Yani Meyra'nın üstüne bu kadar gitmen doğru bir şey mi sence? Hı? Geçmişe bu kadar takılıp kalmak. Geçmiş dediğin? Hakan benim de oğlumdu. Ama ben de oğlumu kaybettim. Ama onun ölümünden Meyra'yı suçlamak yerine o da ölmediği için ben şükretmeyi tercih ettim. Onu suçladığım falan yok benim. Suçluyorsun. Evet. Sen farkında değilsin ama aranızdaki mesafe her geçen gün açılıyor. Artık bunu kabul et karıcığım. Bu bir kazaydı. Ve üzerinden 24 sene geçti. Yemekteki tavrını gördün değil mi? Gördün değil mi? O gün de aynı dik başlılığıyla tekneyle açılalım diye tutturdu. Hayır dedim. Hayır dedim, dinletemedim. Meyra da küçücük bir çocuktu. Bunların yaşanacağını bilemezdi. Yaşandı. Ve benim acım hala taze.
Ve ben Meyra'nın gözlerine her baktığımda oğlumun öldüğünü yeniden hatırlıyorum, biliyor musun? Şunu, affedersin. Ve ben Meyra'nın gözlerine her baktığımda oğlumun öldüğünü yeniden hatırlıyorum, biliyor musun? Tamam, anladım. Türkiye'de yok. Ama yurt dışında bir yerlerde de mi yok bu hastalığın tedavisi? Yurt dışında çeşitli kanser araştırma merkezleri var aslında Selim Bey ama henüz deneysel diyebileceğimiz immünoterapik ve klinik çalışmalar yapıyorlar. Tamam, ne güzel işte. Oraya gitse mesela. Bu çalışmalara katılan ve sonuç alan hastalar da mevcut. Fakat Meyra Hanım'ın beynindeki tümör geniş bir alana yayıldığı için geç kalmış durumda diye düşünüyorum. Yani boşuna çabalamayın diyorsunuz, öyle mi? Size de Meyra Hanım'a da umut vermek istemem Selim Bey. Hayatta kalma ihtimali çok düşük. Ama tabii ki bazen bir mucize olabiliyor. Mucize mi? İyi diyorsun, hoş diyorsun da yani bu süreç sandığından uzun sürerse o zaman ne yapacağım? Onu düşündün mü? Tümörün küçüleceğine hiç ihtimal vermiyorlardı ama Allah'ın bir mucizesi. Doktorlar hep en kötüsünü söylerler. İstatistiklere bakıldığında beyin kanserini yenen insanlar azınlık gibi görünürler ama hepsi birer mucize hikayesidir. 3 ay ömür biçmişlerdi ama 10 yıldır direniyorum. 10 yıl mı? 10 yıl sürerse bir noktada boşanırız herhalde. Bak hala uyumamış. Gel halının yanına gidelim gel. Hadi gel. Aman kızım bak sen sakın halana benzeme tamam mı? Kızlar illa halalarına benzemek zorunda değil. Tamam sakın yapma bize bunu. Tamam. Ne yapıyorsun burada? Kocanla kavga mı ettiniz? Bugünkü anormal derecedeki yakınlığınızdan anladım zaten bir sıkıntılar olacağını. Abla. Dünyadan birinin alasına. Dünyadan birinin alasına. Abla. 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 Allah'ım yarabbim. Yüzümü uyandırıyordum be. Allah Allah. Yemin ediyorum en korkutucu korku filmlerinden daha ürkütücü bir suratın var. Hıy. Çocukluğumuzdan beri böylesin. Böyle geldin, böyle gideceksin ya. İyi geceler Periciğim. Burada uyuyakalmışsın.
bir gözümü dinlendireyim dedim. Sonrası yok. Odana geç bari. İyi geceler. Sana da. Selim. Bu hastalığı niye sadece sana söyledim biliyor musun? Niye? Çünkü bana acımayacak tek insan sensin. Öleceğimi düşündüğün için davranışlarını değiştirmezsin. Neyse ne olursun. Yani dürüstlüğünden taviz vermezsin. Ama bugün yaptığın birkaç hareket beni kuşkulandırdı açıkçası. Yani dünden farklıydın. Hatta Selim benim öleceğimi düşündüğü için mi bana böyle davranıyor dedim. Keşke ona da söylemeseydim dedim. Meyra aslında... Ama yanılmışım. Özür dilerim. Senden şüphelendiğim için. Açıkçası ben umursamazsın sanıyordum. İlgilenmezsin, üzülmezsin. Ama kim olduğunu hatırlayınca yeniden yalnız olmadığımı hissettim. Meyra saçmalama. Kim olsa üzülür. Kimse üzülmez. Şimdi bizim bir umudumuzu kaybetmememiz lazım bir kere. Bu duyduğumuz mucizeler de sandığımızdan çok daha sık oluyormuş. Ben tesis duyunca bir kabul etmedim açıkçası. Reddettim yani. Ama bugün ben de birkaç araştırma yaptım hastalıkla ilgili. Dünyada benzer vakalar varmış. Yeni ilaçlar geliştirilmiş. Hatta alternatif deneysel tedavi yöntemleri için çalışıyorlarmış. Ama düşününce anlamsız geldi. 3 ay ömrüm kalmış sonuçta. Vaz mı geçsem? Arkamdan kimse ağlamayacak. Ailem bile. Dedim. Ama sen... Gerçekten beni düşünen biri. Onca insan arasında beni kaybetmek istemeyen biri var. Bu bana iyi geldi. Sanırım hayata tutunmak için böyle bir sebebe ihtiyacım vardı. Birinin benim yaşamamı istediğini bilmek. Senin bir kere kendin için yaşamayı istiyor olman lazım Meyra. Artık istiyorum. Kolay kolay vazgeçmeyeceğim. Savaşacağım. En azından senin çabanın hatırına. Biliyorum çaresizim. Düştüm aşkın kollarına. Seni sevmek, seni bilmek, bulutlardan geçip göğe değmek, senin olmak, sana bakmak, karanlığı delip sana doğmak. Hiçbir kadın, hiçbir adam sevilmedi hiçbir zaman. Senin kadar özlenmedi, beklenmedi inan. Al kalbim hep sende dursun. Zaman bizden yana olsun. Ömrüm senin yanında son bulsun. Hiçbir kadın... Yürüyüş yapalım dedim ama hava patladı patlayacak. Dönelim istersen. Yo ne güzel yürüyoruz işte. Yok yok dönelim. Zaten ince giyinmişsin. Hasta olursun. Gel. Korkma üşüdüm diye hasta olmam. Bağışıklığım kuvvetlidir. Olsun. Ayrıca hasta olsam ne olacak? Ölecek değilim ya. Tövbe tövbe. Deme şöyle şeyler. Aa. Ne olur böyle şeyler söylesen? Çok mu üzülürsün ben ölürsün? Meyra. Söylesene ya. Çok mu üzülürsün? Biliyorum çaresizim. Düştüm aşkın
kollarına. Ben de ölürüm seninle. Seni sevmek, seni bilmek, bulutlardan geçip göğe değmek, senin olmak, sana bak. Sakın ölme. Tamam. Delip sana doğmak. Hiçbir kadın, hiçbir adam sevilmedi hiçbir zaman. Senin kadar özlenmedi, beklenmedi inan. Al kalbim hep sende dursun. Zaman bizden yana olsun. Ömrüm senin yanında son bulsun. Hiçbir kadın, hiçbir adam sevilmedi hiçbir zaman. Senin kadar özlenmedi, beklenmedi inan. Al kalbim hep sende dursun. Zaman bizden yana olsun. Ömrüm senin yanında son bulsun. Gülşah, ne yapıyorsun? İyi misin? Hayır, hiç iyi değilim. Çok kötü bir rüya gördüm. Ne rüyası? Ahsen Hanım. Of. Ne olmuş Ahsen Hanım'a? Av köşkündeydi. Elinde bıçakla seni kovalıyordu. Sen kaçıyordun. Tövbe estağfurullah. Ama seni yakaladı ve ikiniz de gittiniz. Ve ben hiçbir şey yapamadım. Seni koruyamadım. Hayır olsun. Yani hep rüyaların tersi olur. Gayet iyiyim ben. Bu hafta sonu av köşküne gitmesek mi? Daha neler? Bir rüya yüzünden programımızı mı bozacağız? Ama içimde kötü bir his var. Sanki böyle çok korkunç bir şey olacakmış gibi geliyor. Bir şey olmaz. Alt tarafı bir rüya. Yani keyfimizi kaçırmaya değmez değil mi? Peri nerede? Hacer'e verdim karnını doyurup getirecek geri. Ya bizim kızımız acıkmış mı? Evet. Çok ağladı. Niye? Kötü rüyalar görmüş herhalde. Ya bizim kızımız ne rüya gördü acaba? Bandanasını da taktım, çok güzel oldu. Bizim aldığımız mı? Evet. Çok yakıştı. Hı. Evet. O zaman bir tane fotoğraf çek. Bu sefer de paylaşırız belki ha? Aşkım. Aşkım, Efendim aşkım. fotoğrafımızı paylaşmanı istemiyorum biliyorsun. Ya ama hesabımda bir tane olsun ya. Dünyadaki herkes benim ailemin ne kadar güzel olduğunu görmeli. Hadi kırma beni lütfen. Aşkım, biliyorum. Ama konuştuk bunu. Yani senin profilinde özel hayatın değil, başarıların olmalı. Büyük büyük başarılarını paylaşmalısın orada. Hem dedenin de böyle daha çok hoşuna gidecektir. Sonra sana demesin, sana koyduğum hedeflere ulaşamadın, karınla pozlar verdin diye. Değil mi? Hı. Evet. Ya sen beni benden daha çok mu düşünüyorsun? Evet. Hı? Evet. Ya tabii ki düşünüyorum. Bu sabah kuzenimle konuştum. Sana karşı çok mahcup. Hatasının farkında. Ve hatasını telafi etmek istiyor. O yüzden seni biriyle tanıştıracakmış. Kiminle? Ercan Sezer diye biri. Bu adam Amerika'daki en büyük yatırım şirketlerinden birinin 1 numaralı danışmanıymış. Yıllardır Amerika'da yaşıyormuş. İstanbul'a yeni gelmiş. Birçok sektörde
dünya devlerinin paralarını yönetiyormuş. Şimdi de Türkiye'ye büyük bir yatırım fonu getiriyormuş. 100 milyarlık bir fon dedi Kadir. Milena'nın Türkiye bağlantılarını da bu Ercan Sezer denen adam kurmuş hatta. Meyracığım. Pelin, demek sen de buradasın. Milana'yı severim. Senin gibi. Ne güzel. Bundan sonra daha sık Aksı var diye gelmen gerekecek belli ki. Bakıyorum da yine konuya her zamanki gibi yüksek bir özgüvenle giriyorsun. Ama bence bu kez istediğin gibi olmayacak. Milan'ın ait olduğu yer Mira AVM. Kuşkusuz Harry de bizi tercih edecek. Sen de her zamanki gibi yine başkası adına hükme varıyorsun. Sana bunu düşündüren neydi? Merak ettim. Buraya böyle bir başına gelmiş olmam Meyra'cığım. Merak ediyorum da sevgili kocan nerede? Ha, Harry'nin kurumsal bağlar tıpkı aile bağlarına benzer dediğini duymuştum. Yani aile bağlarına oldukça önem veriyor. Umarım Selim'in de seni böyle önemli bir etkinlikte yalnız bırakmak için geçerli bir sebebi vardır. Seni ne ilgilendiriyor? Bravo Meyra'cığım ama ya. Gerçekten seninle aynı dünyadan olmayan birine gayet iyi uyum sağladın. Boşanma dedikodularını susturmak için röportajlar ayarlıyormuşsun. Gerçi Ercan'la evlenseydin bunların hiçbirine gerek kalmayacaktı. Ercan nereden çıktı şimdi? Meyra'cığım senden hiç beklemezdim. İstihbaratın epey zayıflamış. Harry'nin yatırım danışmanının Ercan olduğundan haberin yok sanırım. Milana'yı Türkiye pazarına sokan da o. Üniversitede de fena değildi. Ama şimdi bambaşka biri olmuş. Çok başarılı. Dünya devlerini parmağında oynatıyor. Havalanından da onu ben aldım. Yolda da biraz sohbet ettik. Sağ olsun çok da vefalı biri. Bana destek olacak. Yani Meyra'cığım, Milana için el sıkışmaya çok yakınız. İyi eğlenceler. Selim neredesin? Ben Milana'nın davetindeyim biliyorsun. Duruşmaya giriyorum. Kapatmam lazım. İçine zencefil istemiştim ama. Maalesef zencefil kalmamış. Tamam kalsın sağ ol. Afiyet olsun. Dur tahmin edeyim. Zencefil yokmuş. Hafızam iyidir. Ercan, seni görmek ne hoş bir sürpriz. Uzun zaman oldu. Gerçekten öyle. Türkiye'ye dönmüşsün. Haber verseydin, arasaydın. Sen bana son söylediğini hatırlamıyorsun galiba. Arama beni. Arada görüşelim, arkadaş kalalım falan. Hiçbirini mi demedim? Ben de kararına saygı duydum. Hala da öyle. Hafızan iyiymiş gerçekten. Haklısın. Beni aramamanı söyledim. Ama o zamanlar haddini aşıyordum. Tabii ikimiz de çok değiştik artık. İkimiz de ayrı noktalardayız. Ve konuşmamız gereken daha önemli meseleler var. Ne gibi? Direkt konuya giriyorum. Sonuçta direkt konuya girmem seni şaşırtmaz. Ne kadar net biri olduğumu da hatırlıyorsun. Pelin'in AVM'siyle sıkı bir rekabet içindeyiz biz. Hatta edebini kaybetmiş bir rekabet bile diyebiliriz. Bu Milena'da aranızdaki rekabeti daha da kızıştırdı. Aynen öyle. Yalnız Pelin Milena'yı çok istiyor. Ben daha çok istiyorum.
Bana yardım et. Yardım? Neden yardım edeyim sana? Çünkü geçmişi geçmişte bırakacak yaşlara geldik. Üniversitedeydik Ercan. Tamam, tatlı bir ayrılığımız olmamış olabilir. Ama üniversitede yaşadığımız birkaç aylık flört seni o kadar kızdırmış olamaz. Değil mi? Hala çocuktuk sonuçta. Şimdi arkadaş kaldığımız düşünüp yeni bir başlangıç yapabiliriz bence. Sana bir şey diyeyim mi? Hiç değişmemişsin. Yok yok. O kız çok değişti. Hiçbir zaman yapmayacağı şeyleri yapar oldu. Tamam, Yeliz uçarıydı, deli divaneydi ama... ...şimdi iyice tozuttu. Benim çocuğum yok, anne değilim. Seninle empati kurmam biraz zor. Eninde sonunda gelecek babasının yanına. Suçlu ya. Onun için böyle birazcık seni merak ettirip yumuşamanı sağlamaya çalışıyor. Onun için böyle davranıyor bence. Tabii ben de. İnşallah dediğin gibidir. Kolay verdin kaleni. Kale önemlidir. Doğru, kale değerlidir. Ama vezir daha değerlidir. Kalene girdim. Şah nereye kaçacak bakalım? Mat. Bu hamleyi daha önceden planladın mı yoksa tamamen tesadüf mü? Bilmem. Belki ikisi birden. Evet. Şimdi ben kazandığıma göre dilek sırası bende. Pekala. Madem kurallar böyle. Nedir dileğin? Öyle gelişi güzel kullanmam ben bu dileğimi. Sırası gelince öğrenirsin. Duruşma ne zaman biter? Çabuk biter mi? Duruşma ne oldu? Kazandım. Gelebilmek için hızlıca kazandım. Hi, Meyra Aksel Keskin. I'm in charge of Aksvadi. Ben burada Türkçe biliyorum. Ben Henry, benim eşim Suzan. Memnun oldum. Eşim Selim Keskin. Kendisi holdingimizin hukuk baş müşaviridir. Çok memnun oldum beyefendi. Ben de. Memnun oldum. Bu asistan Olivia. Evet, memnun oldum. Selim Meyra, Selim Meyra. Başımın etini yediniz ya. Babacığım bak gel hede biz de susalım. Ya sen de biliyorsun doğrusunun bu olduğunu. Sen de istiyorsun ayrılmamalarını. Evet ya, bizim hatırımız varsa baba biraz. Söz anneme söylemeyeceğiz. Yemin ediyorum söylemeyeceğiz ya. Zaten toptancıya gideceğini biliyor. Oradan hop Selimleri uğradın. Oldu bitti. Tamam. Tamam Ya. ama hafta sonu gideceğim. Tamam. Susacaksınız artık. Aslan babam benim aslan babam. Hii, baba öyle büyük bir sevap işliyorsun ki. Meyra kesin seninle konuştuktan sonra fikrini değiştirecek. Bir yuvayı kurtarıyorsun babiş ya. Aslan babam benim be. Dur sana gazoz getireyim. Kendim alayım. Çay içiyorum, görmüyor musun? Çay.
Doğru düzgün tanışamadık. Ercan Sezer. Selim Keskin. Memnun oldum. Ben de. Meyra'nın eşiyle tanışıyor olma fikri bir tuhaf geldi tabii. Benimle tanışmanızın nesi tuhaf? Anlayamadım. Yanlış anlamayın. Sizinle hiçbir ilgisi yok. Üzerinden ne kadar vakit geçerse geçsin, insanın eski sevgilisinin eşiyle tanışma fikri bir tuhaf geliyor bana. Bence esas tuhaf olan bunu bana, yani Meyra'nın eşine söyleyebilmeniz. Kusura bakmıyorsunuz değil mi? Ben haddimi aşmak istemedim. Ama Meyra'nın eski sevgilim olması sıfatından öte yeri bende çok ayrıdır. Üniversite bittikten sonra koptuk birbirimizden. Şimdi onu yıllar sonra ilk kez görünce o günleri hatırladım. İnsanların geçmiş ilişkileri hakkında böyle olumlu konuşuyor olabilmesi hep takdir ettiğim bir şeydir. Ama yine de size bu geçmişte çok dolanmamanızı tavsiye ederim. Anlattıklarım rahatsız mı etti sizi? Yok. Olmalı mıydı? Yok. Rahatsız olmamanıza sevindim. Ama bu iki anlamada gelebilir. Ya ona çok güveniyorsunuz ya da onu hiç sevmiyorsunuz. Selim Bey, şaka yapıyorum. Ben de öyle düşünmüştüm. Hocam Bey, bakar mısın? Memnun oldum. Herif. Hoş geldiniz beyefendi. Yok. Baksana. Ercan Sezer'in etrafına nasıl toplanmışlar. Adamla tanışmak için sıraya girmişler resmen. Ne ya bu adamın olayı? Adam kodamanların vazgeçilmezi, yatırım danışmanı. Genç olmasına rağmen Amerika'da birçok yatırıma ön ayak olmuş. Hatta forsu sadece orayla da sınırlı değilmiş. Katarlara kadar eli kolu uzanıyor diyorlar. Evet evet. Bu arada ben de kuzenimle konuştum anneciğim. Harun'la Ercan Bey'i tanıştıracak. Harun'un otel projesi için. Ama maalesef programı çok yoğunmuş. Bu yüzden henüz randevu alamadı. Aman Işıl'cığım. Bu fırsat kaçmaz. Kadir'le konuş, ne yapsın etsin, o randevuyu kapsın. Türkiye'de büyük bir yatırım yapacakmış adam. Başkası yemesin kaymağını. Bilgilerin güvenilir olduğundan emin misiniz? Tabii ki eminiz Dilşah. Beni bilirsin, yanlış istihbarat olmaz bende. Hem bunları Meyra'nın da biliyor olması lazım. Hiç bahsetmedim sana Zuhal'ciğim. Yemekten sonra bir araya gelmedik, anlatır muhtemelen de. Yok onu demiyorum. Adamla üniversiteden arkadaşlarmış ya. Evet, aslında Meyra da arayıp ayarlayabilir bir randevu. Hatta hafta sonu av köşküne çağırsa, misafir etseniz. Ne güzel olur ama. Üniversiteden mi arkadaşmış? O da mı New York'ta okumuş? Meyra üniversitedeyken Ercan Sezer de orada master'ını yapıyormuş. Pelin var ya, hani şu Mira AVM'nin sahibinin kızı. Hepsi arkadaşlarmış işte. Ben Meyra'ya bir mesaj atayım da şirkete gitmeden uğrasın bir. Ah. Yani üzülmüyorum desem yalan olur hayatım. Bu adam tam Meyra'nın kalemiymiş aslında. Ama Meyra bu konularda ona yardımcı olmama hiç müsaade etmedi ki. Hayatım, kimseyi dinlemedi ki. Kendi mezarını kendi kazdı. İşte ailenin sözünü dinlemek çok önemli böyle konularda. Bak şimdi kulislerde araları bozuk diye konuşuluyormuş. Yani Aksel'lerin bunlarla anılması hoş mu? Yo, araları fazla iyi bugünlerde. Bilakis. İyi bari. Ama tabii yine de Ercan Sezer gibi bir adam nere, Selim nere? Yani. Keşke daha ısrarcı olsaydık zamanında. Ne konuda ısrarcı olsaydınız? Meyracığım. Kulaklarım çınar gibi oldu. Yanılmıyorum herhalde. Bir şey yok bir tanem. Zamanında gönül işlerinde sana pek yardımcı olamadım ya. Ondan bahsediyordum sadece. Önce kendine yardım etmeli insan. Hem bana yardımcı olmayarak en büyük yardım ettiniz. Hiç merak etmeyin.
Niye çağırdın beni? Ercan Sezer'i hafta sonu av köşküne davet et. O nereden çıktı? Eski arkadaşınmış. Doğru mu? Öyleyse de ne önemi var? Onu Harun'la tanıştırmak istiyorum. Gücü, bağlantıları Harun'un işine yarayacak. İyi mi aranız? Hatırını sayar mı? Davet eden ben olursam geri çevirmez. İyi. De ben bu iyiliği niye yapayım? Orasını bilemedim. Arsayı sana devrederim. Kocana sana açacağım davadan vazgeçerim. Arsa senin olur, inşaatına kaldığınız yerden devam edersiniz. Hafta sonu av çok eğlenceli geçecek. Kim eğlenir bilmem ama ben bu hafta sonu bayağı bir eğleneceğim. Aferin sana, iyi iş çıkardın. Gayet de iyi oynuyorsun. Sen bu işi bir kariyer olarak düşün ileride. Hocam iyi olunca. Uydum sizin aklınıza ama hayırlısı Allah'tan. Hayırlısı babiş ya. Bundan daha hayırlı bir şey var mı? Sen yıkılmak üzere olan bir yuvayı kurtarmaya gidiyorsun. Bundan daha hayırlı bir şey olabilir mi Allah aşkına? Sana güveniyoruz babacığım. İyi tamam. Hadi kalın sağlıcakla. Tamam. Anneniz sorarsa toptancıya gidiyorum tamam mı? Meyra'ya uğrayacağım falan sakın. Bak karışmam. Tamam. Tamam babiş. Çocuk muyuz Allah aşkına? Kaç kere söyleyeceğiz hadi. Tamam. Dükkan sana emanet. Tamam baba gözün arkada kalmasın hadi. Hadi. Hadi güzel haberlerle dön inşallah. Çevi babacığım, günaydın. Günaydın. Hazır mı herkes? Hazırlar, birazdan inerler ama ben size bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Meyra üniversiteden bir arkadaşını av köşküne davet etmiş. Yani eğer sizin için de bir sakıncası yoksa tabii. Kimmiş? Başarılı bir iş adamı. Hı. Büyük yatırım fonlarını yöneten biri. Ercan Sezer. İyi. Gelsin bakalım. Misafiri severiz. Hele Hümeyra'nın arkadaşıysa. Hümeyram'la Selim nerede? Onlar daha gelmediler mi? Biraz önce konuştum. Daha çıkmamışlar evden. Tamam. Ben toparlanayım. Çıkarız birazdan. Merhaba kızım. Ya böyle cumartesi haber vermeden kapıya dayanmış gibi oldu ama... Buyurun. Ben Emin Keskin, Selim'in babasıyım.
Selim'le Meyra'ya bakmıştım ama yoklar mı? Az önce çıktılar. Av Köşkü'ne gidecekler de. Av Köşkü'ne mi? Evet efendim, Çetin Beylerle. Hafta sonu orada kalacaklar. Ne arıyor bu burada? Ben çağırdım. Annemin ricası. Harun'la tanıştırmak istiyormuş. İşlerine yardımcı olacakmış. Annenin ricasını önemsediğini bilmiyordum. Karşılığında dava açmaktan vazgeçti. Bodrum'daki araziyi de bana devredecekmiş. Hoş geldiniz. Sağ ol evladım, sağ ol. Hoş geldiniz. Sağ ol kızım. Hadi aç kapıyı da girelim Halil. Kapıyı çalsana Gülay. Niye, kim var ki içeride? Sürpriz! Yeliz. Hala, sen kayıp değil miydin ya? Ne yapıyorsun burada? Tasarım yapıyorum bebeğim. Kayıp falan değilim tabii. Biraz inzivaya çekilmeye karar verdim. Çünkü son dönemde yaşadığım şeyler beni gerçekten çok yıprattı. Evde yandı zaten, otelde de kal nereye kadar. Ben de buraya geldim babacığım. Babacığımla anneciğimin en sevdiği yere. Ya buranın havası bana çok iyi geliyor zaten. İlham da veriyor. Bundan sonra sadece işimle ilgileneceğim. Hadi girin de bir an önce hazırlanın, geç olmadan çıkalım. Ha, buyurun. Buyurun. Söylediklerinde samimi misin Yeliz? Tabii ki samimiyim babacığım. Ben gerçekten çok pişmanım. Ama sen bana kıyamazsın. Affedersin beni değil mi? Bir olay çıkarmadan durabilecek misin? Tabii. Babacığım seni üzecek hiçbir şey yapmayacağım bundan sonra. Babacığım ver elini öpeyim. Evet babacığım. Canım babacığım. Hadi bakalım. Sen geç babacığım. Zavallı hayvanları öldüreceğimize keşke kötü varlıkların neslini tüketsek. Hangi varlıkları? Dilşah Meran'ın. Aziz Bey, siz müdahale edecek misiniz? Yoksa Çetin Bey'e bildireyim mi? Bir şey yapmaz o. Daha önce yapmıştı. Ya indir şunu canım. Aklını mı yitirdin? İndir. Tüfekleri alandan uzak tutmamız lazım. Yıkanı susamış durumda resmen. Tam akıl hastanelik ya. Yeliz, indir şunu. Sizin için menzil ayarlıyorum. Ne var? Yine haliniz varsa görün. İyilik de yaramıyor.
Hadi ama Dilşah'ım. Asma suratını. Elimde değil Çetin Bey. Aklımdan çıkmıyor rüyam. İçim huzursuz. Sana buraya gelmeyelim dedim, dinlemedin beni. Bari evden dışarı çıkma. Şart mı canım hava gitmen? Ya bir rüya insanı bu kadar etkiler mi? Hayır olsun dersin, geçer gidersin. Bak hava mis gibi. Şurada stres atacağım. Benim hislerim kuvvetlidir. Seninle aramızda görünmez bir bağ var, unutuyorsun hep bunu. Oo Ercan Bey. Gelin gelin. Herkes sizden bahsediyor. Bir tanışalım. Demek Hümeyra ile üniversiteden arkadaşsınız. Evet efendim. Sizden o kadar çok bahsedildi ki sonunda sizinle tanışabilmek benim için büyük onur. Demek Hümeyra benden bahsetti sana. Meyra bahsetti. Ama başarınız Türkiye sınırlarını aştığı için ben sizi zaten çok iyi biliyorum. Öyle mi? Peki neler diyorlarmış bizim için yurt dışında? Büyüme potansiyeli yüksek olan global şirketler hakkında ne diyorlarsa aynen onu diyorlar. Çok daha büyük başarılara ulaşacağınız, ancak doğru yöneticilerle ve daha akıllıca bir strateji planıyla globale açılacağınız yönünde şeyler söyleniyor. Tabii ben de buna çok katılıyorum Çetin Bey. Sen de global yatırımlardan çok iyi anlıyormuşsun. Çetin Bey, ne olur beni yanlış anlamayın ama çok sevdiğim bir söz vardır. İnsanın işi aynasıdır. Bir gün birlikte çalışırsak eğer iyi veya kötü olduğuma siz karar verirsiniz. Şimdi ailenize ayırdığınız bu özel günde daha fazla vaktinizi çalmayı istemem. Ama başka bir zaman uzun uzun bu konu hakkında konuşmayı gerçekten çok isterim. Tabii konuşuruz, konuşuruz. Görelim bakalım. Sözlerin gibi ellerinde kuvvetli mi? Daha önce hiç silah kullandınız mı? Kullandım. Fena değilimdir. Amerika'da arkadaşlarla sık sık ava çıkardım. Aferin sana. Damat. Bakalım bu sene bir şey vurabilecek misin? Bak sana bir rakip daha çıktı. Bakalım. Hadi bakalım yürüyün. Ay buraya gelmek o kadar iyi geldi ki Zuhal'cığım. Gerçekten hava tertemiz. Ne iyi yaptın bak işte. Gelmeyecektim bir de. İyi ki ısrar ettim. Evet. Ben de çok seviyorum onu biliyor musun burayı? Özellikle bu saatlerini çok seviyorum. Ay spadan arıyorlar. Ay her an bir şey sormaları gerekiyor. Şu ürünün bilmem nesi, bunun aroması. Ama burada çok iyi çekmiyor. Şu tarafa geç istersen. Aa evet gerçekten öyle. Ben şunu çeken bir yer bulayım da konuşayım. Her şey hazır. Hiçbir problem yok. Çitler kesildi. Çiftlik arazisinin orman sınırında. Nerede kaldı ya? Gelir ya. 2 kere aradım açmadı. Bir de sen mi arasan abi? Ya araba kullanıyordur, onun için açamamıştır. Tamam ben de arayayım. Geldi. Babam geldi. Baba. Babiş. Gel. Babiş gözümüz yollarda kaldı Babiş. Hemen anlat. Hemen anlat. Ne konuştunuz Meyra'yla? İkna ettin mi? Ne olmuş? Ne karar vermişler? Barışmaya karar Kızım verdiler bir dur mi? bir soluklanayım. Soluklan tamam. Tamam hadi soluklan. Hadi. Tamam. Hadi. Soluklan bakalım. Hop soluklandım. Hadi söyle. Selim'le Meyra av köşküne gitmişler. Kısmet olmadı, konuşamadım. Av köşkü mü? O ne ya? O nereden çıktı şimdi? Ya işte ben gittiğimde onlar da yeni çıkmışlar. Tamam işte ne güzel yeni çıktılarsa geri dönselermiş. Ayaklarına kadar gitmişsin baba ya. Ya bu Selim var ya iyice acayipleşti ha. Eda, nereden haberleri olacak kızım benim gittiğimden? Baba, aramadın mı? Oraya kadar gitmişken ben geldim demedin mi ya? Oğlum, siz arama demediniz mi? Telefonla olmaz demediniz mi? Ben de aramadım. Babacığım biz sana arama dedik de yani hayatın boyunca arama mı dedik? Biz sana gitmişsin ayaklarına kadar oğlunu arayamayacak mısın 2 dakika dönsünler eve? Ya akıl mı bıraktınız bende? Allah sen siz de ya. Tamam o zaman çıkar şimdi ara bari. Oğuz, iyice abarttın yani ha. Bana bir çay söyle hadi.
Enişte, dağılmadan evvel sana nasıl ateş edeceğini göstereyim mi? Sen kendini vurma yeter Harun. Ercan Bey, siz ben ve babamla gelin isterseniz. Hay hay. Rotanızdan çıkmayın Ercan Bey. Başkasının rotasına girerseniz maazallah bir kaza olabilir. Arazinin etrafı dikenli tellerle çevrili, yani güvenli. Dışarı çıkmayın sakın. Yaban hayvanlarının doğal yaşam alanıdır. Bu sene o tüfeği ateşle bari. Dedemin bizi her sene buraya getirmesinin bir nedeni var. Evet, rol yapmamız, deden çok iyi silah kullanıyormuş gibi davranmamız. Bir de onu sürekli övüp alkışlamamız. Başka unuttuğum bir şey var mı? Mış gibi yapamadığını gayet iyi biliyoruz Selim. Konu burada başka. Dedeme göre burada ailesinin karnını doyurabilen, holdingin başına geçtiğinde de ailesinin karnını doyurabilir. Yani yontma taş devrinde olsak hak vereceğim dedene de. Bu dönemde böyle bir kıstasının olması biraz garip bence. Konu dayanıklılık zaten. Karın doyurmak değil. Hızlı ve doğru karar vermek. Yani tıpkı iyi bir iş insanı olmak için aranan özellikler gibi. Bir baksaydık nereye gideceğine. Nereye bir bekle. Neredeyiz ki biz? Meyra! Bir bekle yavaş. O Dubai'den aradılar bu arada. Ha, ne diyor? Ha? Neymiş ki? Çikolata işi yattı ya. Ha. Bayağı parayı vermiyorlar yani. Nasıl vermiyorlar ya? Atmıyorlar. Olur mu lan öyle şey? Ha? Olur mu oğlum öyle şey? Vallahi baba bilmiyorum ya. Nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Olmaz öyle şey ya. Ne demek var? Orada. Nereye kayboldun şimdi? Reflekslerim iyidir. Ses duyunca bir tehlike olduğunu sandım. Yok muymuş? Yokmuş. Sen yine de o kadar emin olma. İndir o silahını. Kusura bakmayın. Çetin Bey civarda yabani hayvanlar olabileceğini söylediği için. Arazinin güvenli olduğunu da söyledi ama o kısmı kaçırdın galiba. Sen ne arıyorsun burada? Burası senin rotan değil. Olabiliyor böyle şeyler. Malum haritaya yabancıyım. Avda başkasının rotasına girersen ölebilirsin. Dikkat et. Selim Bey, ne kadar incesiniz. Çok teşekkür ederim beni düşündüğünüz için. Ben av olmam. Ama iyi avcıyımdır. İyi bir avcı olsaydın, başkasının bölgesinde avlanmanın ne kadar büyük bir hata olduğunu bilirdin. Neredesin Meyra?
Hadi ara baba. Ya iyi de sormadan etmeden aranır mı? Ya müsait değilse? Allah Allah. Bence hiç acele etmeyelim babacığım. Boşanmalarını bekleyelim, ondan sonra arasan. Baba, bu işi çözsen sen çözersin ya. Hı? Bak hem sen koskoca muhtar adayısın baba ya. Bu mahallenin muhtarı olacaksın, mahallenin sorunlarını çözeceksin. Bunu mu çözemeyeceksin? Çocuk oyuncağı. Al hadi ara. Hadi. Ara baba. Ne olur baba. Ara. Hadi be muhtarım be. Muhtarım, al ara. Ya hadi. 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 Tamam, arayacağım. Ama bak, annenizin kesinlikle haberi olmayacak, tamam mı? Söz. Katiyen benden kelime çıkmaz. Alo. Alo kızım, müsait miydin? Evet Emin baba. Buyurun. Hemen gir konuya. Ya seninle şu sizin... Meseleyi bir konuşmak istedim de kızım. Hangi meseleyi? Ya nasıl söylenir bilemedim ki. Selim bana şeyden bahsetmişti. Boşanacağınızdan. Gerçek değil. Sakin ol Meyra. İyi misin? Ay davul bile dengi dengine. Yani o kız senin dengin mi sence? Yani senin ne doktorlar ne mühendisler istedi klişesine falan girmek istemiyorum canım kardeşim ama gerçekten o kadar talibin varken sen gidip yakında işten kovulur dediğin bir stajyerle mi evleneceksin? Neden? Bak kardeşim, bu devirde ev geçindirmek zor. Evet. Çok zor hem de. Hem sen hep demiyor muydun benim evleneceğim kadının da iyi bir kariyeri olmalı diye? Yani bula bula potansiyel bir ev hanımı buldun. Neden? Hı? Bak, seni baskı altına almak istemiyorum ama... yani tek maaşla para biriktirip ev bile alamazsınız lan. Selim, ablanla abin haklı mı oğlum? Ya ben anlıyorum endişenizi, kaygınızı ama... ben daha önce böyle bir şey yaşamadım. Yani bildiğim bir duygu değil. Meyra, ne bileyim hiç aklımdan çıkmıyor anne. Nasıl olduğunu merak ediyorum. Azar işitiyor iş yerinde, üzülüyor mu? Nasıl engellerim üzülüyorsa da. Ya yemek yiyorum aklıma geliyor düşsene. O da yesin, aç kalmasın. Hatta bütün yemeklerimizi beraber yiyelim istiyorum. Biliyor musun? Bir gülüşü var. Bir görsen anne. O kadar güzel bakıyor ki. Yani çıkaramıyorum aklımdan. Nasıl anlatayım ya? Şey gibi. Ha böyle sanki onsuz yaşarsam nefessiz kalacağım, öleceğim gibi hissediyorum gerçekten.
Evlen o zaman. Ne diyorsun anne ya? Ne? Ya duymuyor musunuz çocuk ne anlatıyor? Çok mu önemi var yani onun için Meyra'nın hangi dünyadan olduğunu filan? Ya bu kadar çok seviyorsa evlen yavrum. Tövbe estağfurullah. Yani herhalde ölmesinden daha kötü olamaz. Evleneceğim. Evlenip hep onun yanında olacağım. İnşallah. Beraber yaşlanacağız, öyle hissediyorum. Türkiye'nin 1 numaralı sprey deodorant markası Emotion aşk ve gözyaşını sundu.